Bugün haber bültenlerinde her gördüğünde kanalı değiştirmek istediğimiz ama içten içe acaba mı dediğimiz o büyük felaketin eşiğine gideceğiz. Üçüncü Dünya Savaşı. Devletleri yahut o devletlerin kurallarını eleştirmek için yola çıkmayacağız. Bu bir yargılama değil, bu bir kafa muhabbeti. Bugün hani o meşhur atasözünde olduğu gibi birini yargılamadan önce onun çizmelerini giyeceğiz. İlk durağımız ise dünyanın en büyük, en soğuk, şu anda en gergin toprakları. Rusya. Kendinizi bir anlığına Moskova'daki bir strateji odasında hayal edin. Önünüzdeki haritada NATO sınırlarınızın dibine kadar gelmiş. Ekonomik damarlarınız kesilmiş ve tüm dünya size saldırgan diyor. Peki siz o odada otursanız bu manzarayı nasıl görürdünüz? Rusya'nın penceresinden bakınca dünya gerçekten nasıl görünüyor? Bu bir fetih arzusu mu yoksa köşeye sıkıştırılmış bir devin son çırpınışı mı? Bugün kafa muhabbetinde Rusya'nın gözüyle 3. Dünya Savaşı senaryolarını, vanaların arkasındaki gizli pazarlıkları ve nükleer füzelerin gölgesindeki o gerçek niyetleri konuşuyoruz. Hazırsanız çizmeleri giyip o karlı Moskova sokaklarına iniyoruz, başlıyoruz. 9 Şubat 1990'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı James Baker, Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov'la yaptığı görüşmede şu ünlü cümleyi kurmuştur. NATO'nun askeri varlığı doğuya doğru bir inç bile kaymayacaktır. Rusya'nın gözünden bu, Batı'nın verdiği bir namus sözüydü. Rusya Devlet Başkanı Putin, 2007 Münih Güvenlik Konferansı'ndan bu yana her fırsatta bu sözü hatırlatarak NATO'nun o günden sonra 14 yeni ülkeyi bünyesine katmasını bir ihanet olarak nitelendirir. NATO'nun bünyesine katılan ülkeler Rusya'nın NATO'ya karşı bir tampon ülke olarak gördüğü, içerisinde Rus vatandaşlarının da yaşadığı, etnik Rus vatandaşlarının olduğu ülkelerdir. Rusya'nın resmi söylemiyle jeopolitik vizyonu arasında bu konuda devasa bir fark vardır. Baltık ülkeleri, Baltık Denizi'nin doğu kıyısında yer alan hem tarihsel hem de stratejik açıdan birbirine çok benzeyen 3 küçük ama kritik devlettir. Estonya, Letonya, Litvanya. Bu ülkeler Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991 yılından sonra bağımsızlıklarını kazanmış. Ardından 2004 yılında hem AB'ye hem de NATO'ya üye olmuşlardır. Bugün Batı dünyasının Rusya ile olan en hassas sınır hattını oluştururlar. Peki neden Rusya için bu kadar önemliler? Bu ülkeler Rusya'nın ana karasına en yakın NATO ülkeleridir. Estonya sınırı Rusya'nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg'a sadece birkaç saatlik sürüş mesafesindedir. Finlandiya ve İsveç'in de NATO'ya girmesiyle birlikte Baltık Denizi neredeyse tamamen NATO gölü haline gelmiştir. Bu durum Rusya'nın donanmasını kendi kıyılarına hapsetme riski taşır. Özellikle Estonya ve Letonya'da ciddi bir etnik Rus nüfus yaşamaktadır. Rusya azınlıkların haklarını koruma bahanesini kullanarak bu ülkelere müdahale etme potansiyeline sahip. Bu ülkeler de yıllar sonra elde ettiği ülke olma, bağımsız olma hakkını Rusya'ya vermek istememektedirler. Öyle ki bunların başına gelmemesi için AB'ye ve NATO üyeliğine girmişlerdir. Yoksa yanı başındaki ekonomisi ve imkanı büyük devletten neden yararlanmayı istemesin ki? Baltık ülkeleri Batı demokrasisiyle Rusya'nın nüfus alanı arasındaki son kale olarak görülür. Onlara yapılacak bir müdahale kağıt üzerinde 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyecek olan 5. maddenin devreye girmesi demektir. Birimiz hepimiz için. Rusya'nın Kaliningrad bölgesi Litvanya ile Polonya'nın arasında sıkışmış bir adacık gibidir ve Rusya buraya asker, füze yağarken Litvanya'nın transit geçişleri kısıtlaması Moskova'da büyük bir öfke yaratır. Baltık ülkeleri için Rusya her an kapıyı kırabilecek tehlikeli bir komşu, Rusya içinse Baltık ülkeleri Batı'nın kendi burnunun dibine yerleştirdiği birer karakoldur. Sovyetlerin dağılmasından sonra Rusya, Baltık ülkelerinin bağımsızlığını kağıt üzerinde tanısa da zihinsel ve stratejik düzlemde bu toprakları geçici olarak kaybetmiş, Rus nüfus alanı olarak görür. Devlet elitleri için Baltık ülkeleri Rus İmparatorluğundan büyük Petro dönemi ve Sovyetler Birliği'nden kalan bir mirastır. Ve bu ülkelerin iç işlerine karışmaksa meşruiyet kaynağıdır. NATO'ya katılan bu Baltık ülkeleri Rusya için bir nevi kazan kaldırmış tebaa gibi görülmektedir. NATO'nun bu tutumuna karşılık AB'nin bu durumdan hoşnut olması Rusya Devlet Başkanı Putin ve hükümeti için karşılık vermesi gereken bir durumdur. Öyle ki kırmızı çizgileri kalın çekme ihtiyacı doğmuştur. Baltık ülkeleri ve Rusya'nın tampon ülke olarak adlandırdığı, nitelendirdiği ülkeler Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmaya devam ettikçe Rusya sıkışmaya devam
devam edecektir. Baltık Denizi NATO gölüne dönüşmektedir. Rusya'nın askeri ve ekonomik olarak kısıtlanmasına sebep olmaktadır. Bu durumda önüne geçmek gerekliliği doğduğunu hissetmiş ve Ukrayna'ya NATO'ya katılmaması yönünde baskılarını arttırmıştır. Sonuçsa savaşa yol açmıştır. Rusya'nın Avrupa'da 3. Dünya Savaşı konuşmasının ardında bazı geçmiş travmalarda olduğu yadsınamaz gerçektir. Peki nedir bunlar? Rusya geçmişte Batı'dan gelen savaşlarla yıprandı. Batı yönünü ne zaman Rusya'ya çevirse Moskova'ya, Moskova önlerine kadar geldi. Napolyon Bonaparte 1812'de, Adolf Hitler 1941'de Rusya'yı mağlup etmek için Avrupa'nın kuzeyindeki Kuzey Avrupa Ovası'nı kullanmışlardı. Bu benzerlik tarihin en büyük askeri derslerinden biri olarak kabul edilir. Kuzey Avrupa Ovası, Rusya'nın batı sınırı, Polonya'dan başlayarak Rusya'nın içlerine doğru genişleyen devasa bir huni gibidir. Dağlık bir engel olmadığı için ordular hızla ilerleyebilir. Batıdan doğuya gidildikçe cephe hattı inanılmaz derecede genişler. Napolyon ve Hitler ilerledikçe askerlerini bu devasa boşluğa yaymak zorunda kaldı. Bundan dolayı da ikmal hatlarını koruyamaz hale gelmişlerdi. Her iki lider de harekatın kısa süreceğini, birkaç ay içinde Moskova'nın düşeceğini öngörmüştü. Ancak öyle olmadı. Sonbahar yağmurlarıyla yollar bataklığa dönüşmüş, tanklar ve at arabaları saplanıp kalmıştı. İkmal hatları binlerce kilometreye uzamış, Ruslar geri çekilirken yakılmış toprak taktiği uygulayarak geride hiçbir kaynak, yiyecek yahut barınak bırakmamıştı. Rusya o kadar büyüktür ki başkentini veya büyük şehirlerini kaybetse bile geri çekilip yeniden örgütlenebileceği devasa bir alanı vardır. Napolyon Moskova'ya girdiğinde şehir boşaltılmış ve yakılmıştı. Hitler ise Stalingrad ve Moskova önlerinde durdurulduğunda arkasında hala binlerce kilometrelik bir Rusya vardı. Burada şöyle bir fark var. Napolyon'un Moskova'ya gelme sebebi Moskova'yı barışa zorlamak. Ancak Hitler'in amacıysa Sovyetler Birliği'ni yok etmekti. Bu iki girişimde de bir tuzak vardı. İşte o da coğrafi bir tuzak. Tabii ki bu durum Rusya'da bir travma yarattı. Belki de Rusya Devlet Başkanı Putin ve hükümeti onlar gelmeden biz gidelim diyor olabilir. Bu bakış açısı bile 3. Dünya Savaşı'nın ateşlenmesine bir sebep olabilir. Rusya kendi güvenliğini korumak adına Batı'ya karşı birkaç farklı kırmızı çizgi ilan etmiştir. Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olması Rusya için mutlak kırmızı çizgidir. 2022'deki Ukrayna Savaşı'nın temellerinden biri de budur. Baltık ülkelerine yahut Polonya'ya nükleer silah, orta menzilli füzelerin yerleştirilmesi Rusya'nın vurucu güç dengesini bozacağı için kırmızı çizgi olarak kabul edilir. Son dönemde Rusya, Ukrayna'ya verilen Batı menşeili uzun menzilli füzelerin Rus topraklarının derinliklerini vurmasını bir kırmızı çizgi olarak tanımlamış ve bunun NATO ile doğrudan savaş anlamına geleceğini belirtmiştir. NATO ile karşılıklı bir kırmızı çizgi politikası vardır ve o da şu şekildedir. NATO'nun kırmızı çizgisi günümüzde savunma odaklıdır. Yani bize dokunma. Fakat Rusya'nın kırmızı çizgisi ise nüfus alanı odaklıdır. Benim etrafıma gelme, benim komşularımı silahlandırma. Tüm bunlar hayatın çeşitli alanlarında da zorluklar getirmektedir. Örneğin ekonomide. Batı'nın ekonomik yaptırımları karşısında Rusya'nın ekonomik atom bombası yaptırımları. SWIFT sisteminden çıkarılma, dondurulan 300 milyar dolarlık rezerv. Rusya bunu bir hırsızlık ve ekonomik savaş ilanı olarak görüyor. Rus elitleri için ticaret savaşları sadece para kaybı değil, bir yaşam tarzı iflası anlamına geliyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 25 milyar euroluk özel varlık dondurulmuş durumda. Eskiden Londra, Nice veya Miami'de yaşayan elitler artık persona non grata statüsünde, yani istenmeyen kişi. İşte bu sebeplerden dolayı Rusya elitleri doğuya zorunlu yönelim gerçekleştirmektedir. Batı rotası kapanınca elitler tatil ve yatırım için Dubai, İstanbul ve Çin'e yönelmiştir. Ancak bu durum Batı'nın sunduğu hukuki güvence ve prestij boşluğunu doldurmuyor. Tüm bunlar içeride bir sadakat sınavına sebep olmakta. Rusya Devlet Başkanı Putin yönetimi dışarıda varlıkları dondurulan elitlere içeride devlet ihaleleri veya terk edilen batılı şirketlerin yerel versiyonlarını yönetme şansı vererek onları sisteme bağlı tutuyor. İşte bu durum elitler için bir fırsat, Rusya hükümeti içinse Kremlin'e tam bağımlılık demek. Halk için etki elitlerinki kadar dramatik olmayan
olmasa da daha çok sistematik ve derin. Halkın tüm yaşananlardan etkilenmesi, elitlerin etkilenmesi kadar dramatik sayılmıyor. Bu süreçte enflasyon yükseldi ve kredilere erişim imkansız hale geldi. Avrupalı markaların yerini Çinli veya yerel markalar aldı. Temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatları bir hayli yükseldi. Halk artık yerli arabalara veya Çin menşeili araçlara yöneliyor. Bu zorunlu bir yönelme haline almış durumda. Özellikle kalite düşüşü ve otomotivde yaşanan yedek parça krizi günlük hayatı zorlaştırıyor. Tüm bu koşullara rağmen Rusya ekonomik olarak nasıl ayakta duruyor? Tabii ki içinde bulunduğu Şangay İşbirliği. Avrupa Birliği Rusya ile ticaret bağını kesmesinin ardından Rusya'nın tökezleyeceğini düşünüyordu. Ancak böyle olmadı. Çin Rusya'nın en büyük tedarikçisi ve alıcısı haline geldi. Bu durum Rusya'daki bazı alışkanlıkları da değiştirdi. Rusya artık dış ticaretinin büyük kısmını dolar veya euro ile değil Çin yuanı ile yapıyor. Moskova borsasında en çok işlem gören para birimi artık yuan. Batılı şirketlerin boşluğunu Çinli devler dolduruyor. Örneğin Huawei, Xiaomi, Chery. Özellikle Rus otomobil piyasasının %60'ından fazlası şu an Çin markalarının elinde. Rusya Çin'e ucuz enerji satarken Çin'den yüksek teknoloji ürünler alıyor. Bu durum Rusya'yı uzun vadede Çin'in ham madde deposu haline getirme riski taşıyor. Rusya eski tankerlerden oluşan devasa bir gölge filo kurdu. Bu gemiler Rus petrolünü Hindistan'a ve Çin'e taşıyor. Ambargolu ülkelerde sık görülen sistemi Rusya'da kullanıyor. Aramallar. Aramalları örneğin mikroçipler, lüks saatler, otomobil parçaları gibi ürünleri çevre ülkelerden yapılan ticaretle ülkesine sokuyor. Halkın ve sistemin ilerlemesi için yapılması gereken her çözüm deneniyor. Fakat Rusya da bir risk altında. O da Çin'e tam bağımlılık. Eğer yarın Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile olan devasa ticaretini korumak için Rusya'ya desteğini çekerse Rus ekonomisi bir gecede felç olabilir. Rusya, Batı'nın uyguladığı bu ambargolardan sonra Avrupa'ya bir daha hiç ihtiyaç duyulmayacağı duruma gelirse ne olur? Kaldı ki Avrupa Birliği Rusya enerjisi olmadan sanayi ilerlemesi ve rekabet sağlayamazken. Avrupa'nın özellikle de Almanya'nın son 30-40 yıldaki devasa sanayi başarısının altında yatan gizli kahraman Sibirya'nın derinliklerinden gelen ucuz ve kesintisiz Rus doğalgazıdır. Bugün bu durum Avrupa ekonomisinin en büyük yapısal krizine dönüşmüş durumda. Avrupa'da yıllardır refahın formülü Alman mühendisliği artı Rus enerjisiydi. Avrupa'nın özellikle de ağır sanayinin kalbi olan Almanya'nın ekonomik modeli basit bir denkleme dayanıyordu. Rusya'dan boru hatlarıyla gelen, piyasa fiyatının çok altında ve lojistik maliyeti düşük doğalgaz. Bu model sayesinde kimya, otomotiv, çelik ve makine sektöründe dünyanın en rekabetçi ürünlerini üretiyordu. Bu ucuz enerji damarı sayesinde Avrupa küresel pazarda ABD ve Çin'le rekabet edebiliyordu. NATO'nun Rusya'nın tampon saydığı ülkeleri bünyesine alma durumu ve bu netice sebebiyle başlayan Ukrayna Savaşı ile birlikte bu stratejik damar iki taraflı olarak kesildi. Rusya yapılan yaptırımların karşılığında Avrupa'nın yaptırımlarına karşılık vanaları kısarak veya bakım gerekçeleriyle akışı durdurarak gazı bir silah olarak kullandı. Başlarda bunun gerçekleşmesinin Rusya için ekonomik intihar olduğunu düşünen AB, gün geçtikçe kendi ekonomisini ve rekabetçi gücünü kaybettiğini fark etti. Bu durum Rusya'nın etkilendiğinden daha fazla AB ülkelerini etkiledi. Baltık Denizi'nin altındaki boru hatlarına yapılan sabotaj Rus gazına dönüş yollarını fiziksel olarak kapattı. Avrupa için artık eski güzel günlere dönmek teknik olarak imkansız hale geldi. Damar kesilince Avrupa yaşamak için çok pahalı alternatiflere yönelmek zorunda kaldı. LNG ve rekabette güç kaybı. Rusya'dan gelen boru hattı gazından 3-4 kat daha pahalı olan ABD ve Katar gazı gemilerle taşınmaya başlandı. Enerji maliyetleri artınca Avrupa'daki fabrikalar üretimlerini enerji maliyetlerinin daha düşük olduğu ABD veya Çin'e kaydırmaya başladı. Buna ekonomi literatüründe sanayisizleşme deniyor. Avrupa şu an bir enerji detoksu yaşıyor. Ancak bu detoks oldukça sancılı. Eskiden Rusya'ya bağımlı, ucuz ama riskli bir büyüme içerisindeydi. Şimdi ABD'ye bağımlı ama pahalı, güvenli fakat bir hayatta kalma çabası içerisinde. Rusya için Ukrayna bir ülke değil, Moskova'nın ön bahçesi ve son kalesiydi. NATO ve Avrupa Birliği'nin bu devletlerin arkasında durduğu izlenimi vermesi, onlara destek olması bu ülkeleri cesaretlendirdi. Rusya ise kırmızı çizgisinin geçilmesine izin vermemek için harekete geçti. Rus halkının veya onları temsil edenlerin çizmelerini giyince gerçekler bu şekilde sıralanmaktadır. Rusya neden sürekli nükleer kartal
kartını masaya sürüyor. Çünkü konvansiyonel orduyla tüm NATO'ya karşı koyamayacağını biliyor. Rusya'nın bu hamleleri dünyayı felakete mi sürüklüyor? Yoksa yeni bir dünya düzeninin sancıları mı? Bu bir yargılama değil, bu bir kafa muhabbeti. Bir sonraki bölümde Batı'nın çizmelerini giyip onların planlarını inceleyeceğiz. Görüşmek üzere. Lütfen abone ol, yorum yap, beğen ve bizi destekle. Teşekkürler.